Herkese merhabalar. Ben Ali İhsan, yanımda da Mustafa var. Merhaba arkadaşlar, herkese iyi bayramlar. Merhabalar, hepinizin bayramı kutlu olsun. Uzun süredir video çekemiyoruz. Bunun çeşitli nedenleri var. İşte biri piyasa çok durgun, bildiğiniz üzere. Diğeri de Barış abinin işleri çok yoğun. Ama bugünden sonra elimizden geldiğince video çekmeye çalışacağız. Bulduğumuz fırsatları size paylaşmaya devam edeceğiz. Evet, son zamanlarda blockchain oyunlarına karşı çok güzel bir ilgi artışı var. Piyasa durgun olduğu halde yeri geldiğinde kripto paraları çok güzel fiyatlanabiliyor. Bunun farkındayız. Size de elimizden geldiğince önümüzdeki günlerde aktaracağız bu bilgileri. Ancak bugün çoğumuzun yatırımının bulunduğu Replanet ile ilgili bir video çekmek istedik. 10 Temmuz'da yol haritası güncellendi. Ee, Bildiğiniz üzere Bitcoin'in çöküşüyle birlikte bir de piyasaya çok fazla miner sürülmesiyle Aether bayağı bir değer kaybetti. Yeni kullanıcılar katmaya çalıştılar oyuna ancak tahmin edebileceğiniz üzere yeni kullanıcılar da element üretiminde biraz pasif kaldı gibi. Bana öyle geldi. Aynen. Bakalım, yol haritası benim hoşuma gitti. Sizlerle de paylaşacağız şimdi. Öncelikle işte başta Replanet'in hikayesiyle ilgili bir bilgi vermiş. Sonra 14 Temmuz'da bir optimizasyondan bahsetmiş. Muhtemelen element üretilmesiyle ilgili sürekli bir gecikme oluyordu. İşte hata veriyordu vesaire. Ondan sonra 19 Temmuz'da robotlarla ilgili bir makale yayınladılar. Bunu da Mustafa size anlatacak. Bugün kullanıcı ara birimi güncellenecek. Özellikle arazilerinin yükseltilmesi ve artan madenciliği işte gücü için yeni bir kullanıcı arayüzü olacakmış. Henüz güncelleme gerçekleşmedi. 28 Temmuz'da işte bu arazilerinin level'larının artırılması meselesi var. Biz Ağater'le olacak diye düşünüyoruz. İşte arazilerin seviyesi yükseltildikçe daha Kazançlar, fazla. aynen. Kazançlar artıyor. Aynen, 4 çeşit biliyorsunuz adamız var. İşte 4 farklı element üretiyorlar. Common'ları 100 üretiyor. İşte rare'leri var vesaire. Bunların da her birinin level'ları arttırılabilecek. Bu da Aether'le olursa Aether yakımı için güzel bir mekanizma olabilir. İşte üçüncü çeyrekte robotların lansmanı olacakmış. İşte yavaş yavaş Conquest dedikleri işte Replanet Fetih kısmı olacak. O oyun yavaş yavaş temellendirilecek. Robot oluşturmaya başlayabileceğiz. İşte dördüncü çeyrekte de oyunun lansmanı olacakmış. Yalnız şuradaki özellikle şu kısım e, beni çok şey yaptı, hoşuma gitti açıkçası. İşte diyor ki işler zorlaştığında hangi FT öğesinin sizi kurtaracağını asla bilemezsiniz diyor. Yani şunu demek istiyor. Bildiğiniz üzere şu anda elementler üretiyoruz. Bu elementleri de FTC için değil de daha çok Aether üreten NFTC için üretiyoruz. Yani 600'de 600 olmuş elementleri şu an kimse üretme ihtiyacı gütmüyor herhalde. Ama ileride bu FT'ler de fonksiyonel olacak diyor. E, Bu yüzden Aether değerlenebilir. Yani umarım öyle olur. Çünkü çoğumuzun yatırımı var burada. FT'ler kullanılabilir hale gelirse güzel olabilir. Bakalım e, ne olacak. FT'leri üretebilmeniz için zaten NFT üretmeniz lazım. NFT üretince FT'si de yanında beraber geliyor. Örneğin ben çakıl ürettim diyelim. Onun bir NFT'si oluyor. Bu NFT'si Aether getiriyor saatlik. FT'si ise şu an hiçbir işe yaramıyor. İkinci oyunun robotların sunumundan sonra işe yarayacak diyorlar. Evet, bekleyip göreceğiz. Şimdi Aynen. Mustafa sen şeyi anlat istersen. Bu robotlarla ilgili yayınladıkları makaleden bahset. Aynen onu anlatayım. Şimdi öncelikle arkadaşlar bu robot üretmeniz için öncelikle bir tane ada sahibi olmanız gerekiyor. Adayı da Atomic Hub üzerinden almanız lazım. Oyunun bildiğiniz gibi 4 tane ana elementi var. Waxon, Caponium, Nefterium ve Vecanite diye. Robotu üretebilmeniz için Waxon, Caponium ve Nefterium'un minerallerini karıştırmanız lazım. Ve karıştırınca robota sahip oluyorsunuz. Aynen, her bir robot türünün belli bir orana göre elementleri belli bir Aynen. oranda kullanarak onu işte oluşturabileceğiz. Aynen. Ürettiğimiz robotlar ise Vecanite adı verdiğimiz adanın mineralleriyle fetih yapacak. Ama şunu bilmeniz lazım mesela. Ben robot ürettim diyelim. Onu satamam ya da başka bir hesaba aktaramam. Bunun da önlemini almışlar mesela. Bu oyunun balinaları var. Çok fazla üretim yapanlar.
Onları engellemek için böyle bir sistem geliştirmişler. Evet, oyunda 3 tane ırk olacak. İşte bunlardan biri Herbivorious, diğeri Predators, diğeri de Vaxivorious. Bu 3 ırkın da her birinin 8 tane alt türü olacak. Ee, İşte bu robotların askeri görevlerini yerine getirecekleri işte çeşitli özellikleri olacak. Aynen, bunun hakkında daha detaylı bilgi olmadığı için sadece ne işe yaradıkları var şu anlık. Aynen, bilgiler biraz Türleri havada falan. kalabilir o yüzden. Aynen. Kusura bakmayın ama elimizdeki şeyleri de paylaşmak istedik. İşte her birinin kendine has özellikleri olacakmış. İşte ait olduğu ordunun türü, saldırı hızı vesaire. Ha, her biri bu arada dediğimiz gibi Weakenite şey olacak. Yakıtları olacak bunların. Aynen, Vekanite tüketecek. Yani elinizde Weakenite olmayınca robotunuz ölecek sanırım. Kaybedeceksiniz. Bir de bu robotların bir özelliği var Mustafa. Ne NFT ne de FT'ler. Aynen. Yani alınıp satılmıyor piyasada. Ürettiğiniz sizin kendi hesabınızda kalıyor ve fethiye onunla yapıyorsunuz. Aynen. Yani blockchain'e bir kayıtları yok bunların. Aynen. NFT de FT de değiller. Alınıp satılamayacaklar. Ve daha fazla bilgi vereceğiz demişler. İşte oyunun oynanış mekaniklerinin bazılarını anlatacağız diyorlar. Bakalım, gelişmeleri paylaşacağız sizinle. Teşekkürler dinlediğiniz için. Mustafa, eklemek istediğin bir şey var mı? Eklemek istediğim bir şey yok. Tamam. Teşekkürler. İyi günler herkese. Teşekkürler dinlediğiniz için.